Girsan standındayız. Şimdi efsane Yavuz tabancaları var. Şimdi bu Yavuz 16 meç. Şöyle şu sesi dinleteyim. Yani, çelikte ses hastası olanların da gerçekten beğenecek. Bu da Yavuz 16 meç. Bu da Yavuz 16 meç'in siyah. Kimisi böyle krom tercih eder, kimisi full siyah tercih eder. Çift taraflı emniyet mandalı var. Sağ ve solaklar için düşünülmüştür. Birinci emniyet sistemi normal manuel emniyeti vardır. İkinci emniyeti horoz emniyeti vardır. Üçüncü emniyet ise iğnenin yönünü değiştiriyor. Yönü değiştiği için horoz boşa vuracaktır, patlama olmayacak. 18 artı 1'dir. Bu en uzun modelimizdir. Namlu uzunluğu 13 santimdir. Namlu uzunluğu 13 santim en uzun model. Bunlar genelde görev tabancaları ve atıcı tabancası diyebiliriz. Bakıcı tesiri mesafesi var. 100 metre, harika. Bu da böyle altın kaplamak. Namlusu 12,5 santim. Namlu 12,5 santim. Yine böyle işlemeli. Bunlara tabii yani optik ready takma şey yok bunlarda. Optik ready uygun değil. Çelik. Bu alüminyum gövde burası. Evet, alüminyum gövde. Alt alüminyum, üst çelik. Kapak çelik. Sesi dinleteceğim. Muazzam. Yani çelik hayranlarını gerçekten çok ince tabanca. Yine bu da aynı ürün. Yavuz 16 Deluxe bu. İşlemeli. Sen kaplamalı. Harika. Bunların ağırlığı ne boş ağırlığı? Şarjör 830 gramdır şarjörsüz ağırlığı. Şarjörsüz ağırlığı. 255 gram da aşağı yukarı şarjör ağırlığı. Yani göründüğü kadar ağır değil bir kere onu söyleyeyim. Yani görüldüğü zaman çok iri bir tabanca gibi görünüyor ama çok ağır değil. Onu söylemiş olalım. 830 gram. Şimdi alt sıraya geçelim. Burada Witness ihraç ettiğimiz tabanca. 2311 2311 değil 2311 diye. Hunter 10 milimetredir bu tabanca. Bunlar 9 milimetreyken bu 10 milimetre. Bunlar 1911 kasa deniyor değil mi? Tabanlıdır. Kabz emniyeti var. Kabz emniyeti dediğimiz şu. Yani şunu sıkmadan, şuraya bastırmadan atış yapamıyorsunuz. Evet. İcra yayı oldukça sert. Tetiğine bakalım. Tetik nasıl? Şöyle göstereceğim. Çok güzel. Çok kısa. İnanılmaz kısa. Hakikaten böyle bir şey beklemiyordum ya. Bak. Düştü. Gördün mü? Ya şu kadar bir mesafede atıyor ve yumuşak. Çok güzel. Tutuş kavraması harika. Tam atıcı tabancası. Ya taşımada biraz zor. Evet, taşımada biraz zorlanır. Ama atışta mükemmel. Ayarlı gez ve nişangahına da bakalım. Evet, ayarlı gez var. Sabit arpacık var. Çift taraflı emniyet mandalı var burada. Sağ ve solaklar için. Şuranın biraz çıkıntısı var. Buna göre bir tabii taşıyıcı kılıf alınırsa dış taşıma da rahatlıkla yapılabilir. Dış taşıma. Çok güzel. Witness 2311 Hunter 10. Hemen şöyle yanına geçiyoruz. Witness 2311 C10. Bu kompakt. Tabii az öncekine göre şuradan baz aldığımızda boy farkını görüyorsunuz. Görüntüsü, rengi çok güzel. Yani benim bunlar arasında hakikaten en beğendiğim renk bu. Witness 2311 C10. Yine bu da aynı şekilde az öncekiyle yapısı aynı. Sadece bu kompakt ona göre. Sesi duyalım. Aynı tetik ağırlığını yakalarsınız. Evet, tetik aynı. Yakalarsınız. Yani bu diğerine göre taşınma ihtimali daha mümkün diyebiliriz. Witness 2311 C9 bu. Bu C10'du, bu 9'du. Bunun farkı nedir? 9 mm. Bu 9 mm, bu 45'lik miydi? Bu 10 mm yine. Bunun gibi 10 mm. 10 mm, özür dilerim, pardon, tabii. Bu 10 mm, bu 9 mm. Bunda tabii kompansatör var. Susturucu mu? Susturucu takılabilir ama Türkiye'de yurt dışına gönderdiğimiz için orada bu yurt dışına giden bir model olduğu için susturucu takma imkanı var burada. Şu hava kanallarını görüyoruz burada. Ondan sonra altın kaplama, altın rengi de titanyum kaplama daha doğrusu. Titanyum kaplama. Böyle çok gerçekten
Görüntüsü güzel bir tabanca. Ayarlı gez var yine. Optik arpacık var yine. Optik arpacık. Bunun tabi nişangahı yani şuna göre bir tık daha anlaşılır. Evet. Çünkü burada fosforlu renkler kullanılmış. Buradaki arpacık da öyle. Bu da siyah. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi şöyle diğerine geçiyorum. Bu Yine 9 mm. Witness 2311 S9. Bu farkı ne? Biraz daha ayarlanabilir gez, biraz daha atışa yönelik bir tabancadır. Bu biraz daha atışa yönelik, bu biraz ağır. Ağır. Yani öyle söyleyeyim. Şuna göre bu S9 bir tık daha ağır. Ama kabzelerin hepsinin gerçekten tutuşu çok rahat. Onu da söyleyelim. Evet, 45'lik 2311 S45. Şöyle namlu üstünde görüyoruz. Bu da çok yakışıklı bir tabanca gerçekten. Sanıyorum bunun da tetiği de yine aynı ağırlıktadır diye bakıyorum. Evet. İnanılmaz kısa. Yani duvar inanılmaz kısa. Şimdi benim elim büyük. Bak çok rahat atış yapabiliyorum. Kurduğumda şurada oluyor. Yani merak edenler oluyordur. Şöyle atış yapıyorum. Gayet de rahat atışı var. Bu subkompakt. Bunun 2311'in 45 kalibrenin subkompaktı. Şöyle boy farkını da gösterelim. Çok rahat taşınabilir. Çok rahat taşınabilir. Çift taraflı emniyet mandalı var. Tabii şey olmadığı için şarjör gösteremiyorum. Şöyle pick-up-in drive var. Yine kabz emniyeti vardı bu. Kabz emniyeti. Bütün emniyet sistemleri hepsinde standart. Şöyle bakalım. Bu tek hareketli tabii. Tek hareketli. Single action. Single action. Bazı modellerde malum çift hareketli var. Bu tek hareketli bir tabanca. Bunlar da double action'dır. Ha, bunlar double action. Tamam, bu Yavuz 16 klasik. Emniyet arkadaşlarda çokça gördüğümüz emniyet, jandarma, deniz kuvvetlerinde. Bu çift hareketli. Gördüğünüz gibi. Bunda tetik bir tık sert çünkü kuruyorsun. Bu şekilde horozu kurduğun için hakikaten çok sert. Ama atış pozisyonuna geldiğiniz zaman zaten horoz kurulu olacak. Siz Tabii. bu tetik ayağı... Sadece şunu düşürmeye, ben sıfırdan kurduğum için o kadar rahat. Dediği gibi atışa geldiği zaman, evet. Yavuz 16. Elimdeki duruşu, taşıması, taşınabilecek bir tabanca, onu da söyleyelim. Şöyle. Bu da Yavuz 16 Extreme modelimizdir. Pencere vardı. Şarjörü görelim diye. Kaç mermi var diye. Tabii. Yine 18+1 alır. Bu da şarjör kapasitesi. Ayarlı gez optik arpacık kullanılmıştır bunda da. Ayarlanabilir gez, optik arpacık. Harika. Şöyle bir model. Şurada da kertikler var yalnız. Evet. Şu düz görüntüde görülüyor mu bilmiyorum ama yalnız daha kuvvetli bir kavrama sağlamak için kapak değişebiliyor bu arada. Evet, değişebilir. Bunun da kurumasına bakalım. Sesini dinletiyorum. Evet. Evet. Yavuz 16 Extreme'di bu. Hiç görmediğiniz, çok karşılaşmadığınız bir ürünle karşılaştım. Bu 380 ACP'dir. Yani kısa 9 mermi atar. Buradaki özelliğimiz şu. Genelde insanlar şunları çekerken biraz zorlanırlar. Özellikle kadınlarımız. Biz onun için şöyle bir önlem aldık. Basıyorsunuz, namlu açılıyor, şeye koyuyorsunuz, tekrar kapatıyorsunuz, şarjörü takıyorsunuz, atışa devam ediyorsunuz. Ben de ilk defa gördüm. Çekme olayınız bunda yoktur. Yine çekerek de doldurabilirsiniz tabii ki ama hani çekemeyenler için de buradan namluyu açarsınız, mermiyi doldurun, atışa devam edersiniz. NC 14T. 14T. Bir de ağırlığına da bakalım. Oo, çok hafif bir tabanca. 700 gram, düzeltiyorum 615 gram. Çelik alüminyum yine. Gövde, evet. Üst taraf çelik. Stein kaplama. Aynen. Emniyet mandalı çift taraflı. Gövdede. Kere çok hafif gerçekten. Onu söyleyelim. Bahsettiği olay da burası. Evet, aşağı doğru basın. Şöyle aşağı. Harika. Çok basit. Çok güzel. Çekemeyenler için pratik bir ürün. İcramili, çok sert. Ben tabancayı kuramıyorum diyenler için, özellikle hanımefendiler için çok rahat
silah ilk kuruşu yapabilecekleri bir özellik var. MC-14T'de. Şöyle bir şunlara da bakalım. Yavuz 16 Defender. Bu Extreme'le hemen hemen aynı yapıda. Tabi burada Picatinny ray yok. Ondan sonra gez ve arpacık yapısı farklı. Emniyet kapakta, emniyet gövdeli. Evet. Bunda emniyet gövdedeyken Defender'da emniyet üst kapakta. Bu da böyle. Bunu da sesini de dinletelim. Oo, sert. Güzel. Evet. Siyah. Yavuz 16 Defender'ın krom değil de ben full siyah severim diyenler de Yavuz 16 Defender siyah modeli tercih edebilirler üstte. Şöyle alt sırada görmediklerimiz varsa onları şöyle bakalım. 765 modelimiz. Bu 765. Evet. 12 artı 1. 12 artı 1. 12 artı 1. Çift sıra şarjör var. Tamam. Gövdede emniyet mandalı bunda da yine. Şöyle çektiğimizde üst kapağı kilitliyor gördüğümüz gibi. Tek hareket, çift hareketli bu da. Evet, double action. Tetiğine bakalım. Yumuşacık. Çok rahat. Yani appendiz taşıma da yapılabilecek. Kompakt bir tabanca. Evet, yakışıklı bir tabanca. Çelik severlerin tercih edebileceği bir tabanca bu da. Bunu da göstermiş oldum. Yavuz 14 Extreme. Bu Amerika'da ödül aldı dediniz değil mi? Evet. Şey var. Evet, tamam. Çok güzel. O. Sesi de duyuyoruz. Tetiği yumuşacık ve yani duvar çok kısa. Tabi bunda kunduz kuyruğu çok belirgin. Yani iri kullu, iri elli kullanıcıların birçoğunun yakındığı mesele şey oluyor. Kunduz kuyruğu kısa olduğu zaman kapak ısırıyor diyorlar atışlarda. Bunda onun da önüne geçirmiş. Yani şuraya baksanıza. Çok bariz bir kunduz kuyruğu yapısı görüyoruz. Yani şuradan elimi taşırırım diyen ihtimal yok olacağını zannetmiyorum. Çok rahat atış yapılabilecek. Evet. İrcanili ne çok sert ne yumuşak. Tetiği de güzel. Tetiği de çok güzel. Yine gövdede çift taraflı Sağ ve sola. emniyet mandalı var. G10 Ağır kapsül değil. kullanıyor. Yani bu taşıma için bence çok makul tercih edilebilir. Şu anda MK'de satışta değil mi bu? Yavuz 14 Fiyatı nedir bunun? Extreme. Extreme modelimizin fiyatı şu anda 35 bin lira satış fiyatı. 35 bin lira. Tabii biz Ekim 2024'teyiz. Onu da vurgulayalım bu videoda. Daha sonra izleyenler de olacak. Low modeli, hafif modeli 610 gram ağırlığında. Aa, evet. Bunda düz tetik kullanılmıştır. Yine bir kunduz kuyruğu kullanılmıştır onda. Dolayısıyla da hafif bir tabancamdır. Evet, bu daha 610 gram ağırlığındır. Yani çelik severlerin tercih edebileceği. Yani bu Extreme'in low modeli, LW modeli daha hafif. Yani ben bundan tabancadan hoşlandım ama biraz daha hafif olsun diyenlerin tercih edebileceği model o. Evet, biraz da iyi bir tabancaya geçelim. Yavuz 1911 Gold, 1911 platformu. Tam bir atış tabancası. Şöyle tutuşu da çok başarılı. Yani tabii gez ve arpacıkta fosfor ve şey yok. Onu da belirtelim. Kimisi de böyle tercih ediyor. Biz bunu Amerika'ya da satıyoruz. Yurt dışına bu şekilde tercih ediyoruz. Yani böyle cumhuriyet istemiyorlar. Anladım. Yurt dışı satışları da yapılıyor diyor beyefendi. Tercihleri bu yönde olduğu için biz de bu şekilde üretiyoruz diyor. Titanyum kaplama. Çok yakışıklı bir tabanca. İri. Ya şu an bile bir girip bakın bence. Tam bir atış tabancasıdır. Bunun bu 45'lik de. Tamam bu 45. Kulaklar değişebiliyor. Yani bu kulaklar böyle olabiliyor. Bu atış tabancası 9 mm. Şimdi üzerinde bunu kullanıyoruz. Evet. Tabii bunu belde taşırken sıkıntı yaşayabilir. Bariz batma ihtimali var. Buna göre de bir kılıf bulmak lazım. Bu da az öncekinin dediğimiz gibi 9 mm'lik versiyonu. 1911 platformu severlerin seveceği bir tasarıma sahip. Sesini de dinleyelim. Tam içerik. Tetiği göstermek istiyorum bak. Kurdum. Şimdi tetik mesafesine bak.
Düştü. 1,5 Yani şu kilo kadar. civarında. 1,5 kilo. Mükemmel. Yani göründüğü IDP atıcıları gibi zor bir kullanıyor şu anda. IDP atıcıları harika. Atıcı tabancası. Bakın 600 grama, 625 grama kadar tetiğini düşürebiliyor. çok güzel. Tetik çok güzel. Şimdi biraz da polimer bakalım. Son bir çelik daha göstereyim. Yavuz 1911 Defender. 9 mm. 9 mm. Bunu özellikle çekerseniz namluda zurna namlu kullanılmıştır. Biraz kapağı çekerseniz orada göreceğiz. Zurna namlu kullanılmıştır. Ha, evet. Ve mesafeyi biraz daha arttırmak amaçlı. Onu göstereceğim. Şöyle zurna namlu dedi. Şu uca doğru, namlunun ucuna doğru kalınlaştığını görüyoruz. Bunun ne gibi etkisi var? Bir de sizden Biraz dinleyelim. mesafeyi arttırmak için kullanılmıştır. Menzili artırıyor. Evet, şoklama sistemi vardır tüfeklerde biliyorsunuz alt tüfeklerde. Evet. Buna benzer bir yapıdır. Mermi menzili artırıyor. Biraz da tabii recoil yani geri tepmeyi de azaltıyor bunlar. Bu mikro kompakt yani kompakt mikro kompakt diyebileceğimiz tabancalar bunlar. Çok rahat gizli taşımaya uygun. Ve polimer. Evet, Girsa'nın Yavuz serisinin polimerleri. Şu ürün Yavuz 9 Pro diye geçer. Bunu Filipinler polisine verdik. 30.000 adet şu anda Filipinler polisi bu tabancayı kullanıyor. Yavuz 9 Pro Filipin Emniyet Teşkilatı'nda var. Kurması çok rahat. 15 artı 1 ve Şu an 17 kurulu iğne göstergesi var. Bunu görüyoruz. 15 artı 1, 17 artı 1 17 var. artı 2 şarjörleri oluyor. Tamam. Burada yine arka tarafta kapak sırtı değiştirilebiliyor. Büyük el, küçük el kullanıcılar için. Düz bir tasarım var ön hat. Şu kertikler yanlarda, arkalarda. Ondan sonra tetik korkulunun ön cephesi düz. Şu şekilde tutuş gerçekleştirenler için parmak kaymasın diye de şurada da ayrıca şöyle bir tırtıklı bir yapı var. Picatinny ray. Ondan sonra bunda tabii optik ready yok. Yok, optikleri biz bunlarda kullanıyoruz. Match ve ekstremlerde kullanıyoruz. Bu bizdeki Yavuz 9 Pro modeli de hafif bir tabanca. Tetiğine de bakalım. Kurduk zaten. Yumuşacık. Yumuşacık bir tetiği var. Evet. Bu tam kurulu iğne yapısı mı var bunda? Tam kurulu, evet. Tam kurulu iğne yapısı var. Tamam. Glock'larda yarı kurulu. Bunlar tam kurulu. Bunlar da renkleri aynı tabancanın. Bunlar da evet. Yavuz 14, Yavuz 9 Pro'nun Brown, two tone geçiyor. farklı renkleri. Şöyle göstermiş olalım. Şu diğerlerini de bunlardan Yavuz 9 Extreme, Yavuz 9 Match. Bunlar da red dot'lı fener kullanıyoruz. Satışta red dot'lı fenerle veriyoruz. Düz tetik kullanabiliyoruz, düz tetiği değiştirebiliyoruz. ha, tetik değiştirilebiliyor. Şöyle yapayım pardon. Şöyle bu Extreme, şu elimdeki Extreme sahilinde, sol elimdeki Match modeli var. Match bir tık daha uzun. 1,5 santim daha uzun. Evet, Match biraz daha uzun. Artı biz bunlarda red dot'ı taktığımız zaman red dot'ın ucunun gitmesine karşı red dot'ın da bir gezi var. O gezden de red dot'ı sökmeden devam edebiliyoruz. Devam edebilir. Harika. Şunu da bir kuralım. Bunu da bir şöyle etine bakalım. Şöyle. Güzel. Düz tetiği double atışlarda, çabuk atışlarda kullanıyoruz. Harika. Bunlar da ayrıca namlular taçlıdır, taç dediğimiz sistemdir. Gruplamada daha etken bir O nasıl? O ne sistem. demek? Onu bir... Buraya bir hafif açıyorsunuz. Taçlama dediğimiz bir sistem bu. Atıcılar gruplama yapmak istedikleri zaman bu namluyu tercih ediyorlar. Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.